Soruşturma başlasın. Tarih 23 Temmuz 1908. Bir devrimin gölgesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm gizli servisleri, bütün hafiyelik teşkilatları yok edildi. Peki bu büyük boşluğu kim doldurdu? Cemiyetten devlete sızan, adı gizemli bir örgüt. Teşkilat-ı Mahsusa. Onlar Enver Paşa'nın fedaileriydi. Trablusgarp'tan Kafkasya'ya, cephe gerisinden isyan bölgelerine uzanan hem istihbaratçı hem de yasa dışı çetelerden oluşan bir gölge ordu. Peki görevleri neydi? Sınırları nelerdi ve imparatorluğun sonunu nasıl şekillendirdiler? Cevaplar hemen şimdi başlıyor. 23 Temmuz 1908 inkılabı sonrasında mevcut istihbarat birimleri ve hafiyelik teşkilatına gösterilen tepkiler bu kurumların neredeyse tamamen tasfiyesine yol açmıştır. Bunun yanı sıra 2. Abdülhamit döneminde benimsenen pan-İslamizm siyasetinin yürütülmesinde kullanılan değişik mekanizmalar da işlevsiz kalmıştır. Bu durum, hem bu alanda görevlendirilen kişilerin devre dışı kalması, hem de yeni siyasetler oluşturulması yolundaki beklentiler sebebiyle yaşanmıştır. Siyasette yeni bir güç merkezi halinde ortaya çıkan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, bu boşluğu kendi istihbarat birimlerine ve fedai teşkilatına yarı resmi bir karakter kazandırarak doldurmaya çalışmıştır. Bu sebeple 2. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında ciddi bir yetki çatışması meydana gelmiştir. Aslında cemiyetin 1908 öncesindeki muhaberatına bakıldığında, özellikle Batı devletlerinin idaresi altına girmiş Müslüman topluluklarla, Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk kavimleriyle irtibat konusunda 2. Abdülhamid'in izlediği siyasetten temelde farklılık göstermeyen düşüncelerin örgüt tarafından benimsendiği görünür. Nitekim Terakki ve İttihat Cemiyeti reisleri 1906 yılında Uhuvveti İslamiye Cemiyeti adı altında Paris merkezli bir teşkilatı örgütlemiş, Azeri ve Tatar aydınları ve siyasi cemiyetleriyle ilişkiler kurmuştur. 1908'den sonra teşkilatını yavaşça devlet istihbaratına dönüştüren İttihat ve Terakki, dünya Müslümanları ve Orta Asya Türkleriyle ilişkileri düzenlemek için kurumsal adımlar attı. Balkan Savaşları'nda Rumeli'nin kaybedilmesiyle bu misyon alanına buradaki Müslümanlar da eklendi. Libya'nın yani Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgali ve Arap Yarımadası'nda Asir'de İdrisi, Yemen'de İmam Yahya'da yerel liderlerin güçlenmesi, Arap liderlerle olan ilişkilerin doğasını değiştirdi. Belgelere göre 30 Kasım 1913'te Harbiye Nezaretine bağlı olarak Umuri Şarkiye Şubesi'nin yani Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurulması kararlaştırıldı. Ancak örgütlenme ve asıl faaliyetler 1914'te özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte hayata geçti. Teşkilatın kurulması, İttihat ve Terakki içinde Enver Paşa liderliğindeki askeri kanadın güçlendiği döneme denk geldi. Bu nedenle teşkilat askeri bir karakter kazandı ve Enver Paşa'nın kontrolü altında yönetildi. Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı, Bingazi ve Batı Trakya direnişlerinde görev almış, yetenekli bir Osmanlı subayı olan Süleyman Askeri Bey oldu. Teşkilat, İttihat ve Terakki'nin 1911 sonrası eylemlerini devlet mekanizması içinde tek elden ve daha büyük ölçekte uygulamak amacıyla kurulmuştu. Kurucu kadroda Süleyman Askeri, Yakup Cemil ve Atıf Kamçıl gibi cemiyetin önde gelen fedai liderleri yer aldı. Süleyman Askeri'nin Irak'a atanmasının ardından Ali Başhampa, onun ölümünden sonra da Hüsamettin Ertürk son başkan olarak görev yaptı. Belgelere göre teşkilatın Mısır, Tunus, Orta Asya, Hindistan, Afganistan, Balkanlar, Kafkasya ve Kırım gibi bölgelerle ilgilenen masaları ve farklı dillerde propaganda birimleri mevcuttu. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya ve Suriye gibi cephelere değişik büyüklükte yarı askeri birlikler, çete, müfreze gönderildi. Mısır, Sudan ve Trablusgarp'ta operasyonlar düzenlenmeye çalışıldı. Ancak Teşkilat-ı Mahsusa'nın düzensiz birlikleri, Osmanlı ordusu emir komuta zincirinde sorunlara yol açtığı için düzenli birlik komutanları tarafından sıkça eleştirildi. Teşkilatın yüksek savaş dönemi masrafları, Harbiye Nezaretinin yanı sıra diğer bakanlıklar
vilayetlerin gizli bütçeleri ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti gibi kuruluşlardan karşılanıyordu. Hukuken devlet kurumu olsa da İttihat ve Terakki'nin devlete hakim olması nedeniyle teşkilat, cemiyetin bir yan kuruluşu gibi algılandı. 1918 sonrası sorgulamalarda bu konu gündeme gelse de İttihatçı liderler cemiyetle teşkilatı mahsusa arasında organik bir bağ olmadığını iddia ederek yerel şubelerin yalnızca gönüllü temini konusunda yardım ettiğini savundu. Belgeler, Teşkilat-ı Mahsusa'nın düzensiz birimleri örgütlerken keyfi davrandığını ve hukuki sınırları zorladığını gösteriyor. Mahkum, gönüllü ve aşiret mensuplarından oluşan bu birimler, disiplinsiz hareket ederek eşkıyalık ve hırsızlık gibi pek çok şikayete neden oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgi, tartışmalı uygulamaları olan teşkilatın lağvedilmesine yol açtı. Son Başkan Hüsamettin Bey'in anılarına göre Enver Paşa, lağvedilme kararına rağmen direniş için faaliyetlere devam etme talimatı verdi. Bu son dönem faaliyetlerinin daha sonra başlayan milli mücadele hareketine istihbarat ve lojistik destek sağladığı farklı kaynaklarca belirtilmektedir.